Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu videomuzun konusu Kanyon Savaşı. Biliyorsunuz cumartesi günü Kanyon Savaşı geliyor arkadaşlar. Sizin için temel bir araştırma yaptım ve bu savaşı daha önce oynayan bir arkadaş davet ettim. Sağ olsun kırmadı beni, geldi. Ata arkadaşım benimle birlikte. Bu videoda size detaylı bir şekilde Kanyon Savaşı'nı yapmanız gerekenleri ve kendi taktiklerimizi anlatacağız. Öncelikle Kanyon Savaşı'na bir bakalım arkadaşlar, etkinliğe girelim. Merhaba Ata, hoş geldin öncelikle. Herkese selamlar. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar, ilk bildiğiniz gibi sadece yüzey eyaleti oynadı. Yanılmıyorsam 750. eyalete kadar da cumartesi günü oynanacak bu. İşte kayıt aşaması falan onları çok şey yapmıyorum. Şöyle bakayım. Pazartesi ve salı günü oylama yapıldı. Çarşamba, perşembe kayıt sürdü. Cuma günü eşleştirme yapacak gücünüze göre. Cumartesi günü de savaş başlayacak. Öncelikle bir şeye bakalım, ödüllerimize bakalım. Bu etkinlikte neler alabiliyoruz? İttifak ödüllerimizde birinci olan ittifağa 3000 mağaza parası veriyor. 600 elmas, anahtar ve biraz ham madde. İkinciye 2000 mağaza parası, üçüncüye 1500. Kişisel ödüllere bakalım. İlk 10'a çerçeve veriyor. Birinciye 10 mitik parça. 8, 7, 5 diye azalarak gidiyor. En alta doğru yavaş yavaş inelim. İlk 51'e girene kadar ödül var arkadaşlar. Kişisel liyakat ödülleri Legion'un birinci sıradaki üyeleri için dediği. Bu birinci klandaki arkadaşların yaptığı puana göre ödüller arkadaşlar. Mesela 5 ile 30 bin arası bir puan yaparsanız etkinlikte en alttaki 3600 mağaza parası, 10 ateş kristali, 1000 parça, 2 esans taşı olarak 120 bin ve üstü puan yaparsanız da Dökümhane Savaşı gibi düşünün. Dökümhane Savaşı'nda 180 bin puanın üstüne çıkınca maksimum ödülleri alıyorsunuz ya, onun gibi. Burada da tabii şey var. Dökümende kazanırsanız, örnek veriyorum, çok şu an hatırlayamadım ama işte yüksek ödüller alırken ikinci olursanız, kaybederseniz yarı yarıya düşüyordu ödüller. Burada da o şekilde. Birinci olursanız 18 bin mağaza parası. İkinci olursa klanınız, tabii maksimum puan alırsanız 120 bin üstü için konuşuyorum, 13.500'e düşüyor 18 binden ve ateş kristali de 10 azalıyor. Üçüncü olursanız da 9.000'e düşüyor ve 30 ateş kristali olarak gidiyor. Bunun başka ödülü var mı? Bunun E, başka ödülü yok ama tamam. istersen marketi gösterebilirim sana. Evet, mağazadan bakalım. O aldığımız kanyon mağazasından ne alabiliyoruz jeton ile? 18.000 mi alabiliyorduk birinci olursak? Evet, 18.000. 18.000 olursak arkadaşlar, mağaza rehberine ben bunu ekleyebilirim. Muhtemelen tılsım ve tasarım planını çektiğimiz anda muhtemelen bitiyordur. Bir bakabilir misin? 20 artı 15, 35 tane alınacak kaç para gidiyor? Tasarım planıyla tılsım parşömeni var ya, o ikisini. Evet, şu. Evet, bir Böyle max'la 7500 buraya gidiyormuş 15 tanesine. Buna da 10.000 gidiyor. Evet, 17.500 oluyor. 18.000 alınca direkt parayı burada bitiriyoruz. Benim size tavsiyem bu ikisini almanız. Ama tabii ki hesabınızdaki eksikliklere göre de diğerlerini alabilirsiniz. Ama bence bu ikisine öncelik verin. Bu konuda senin söylemek istediğin bir şey var mı Ata? Yok, kesinlikle katılıyorum. Aynı şekilde ben de öyle almıştım. Sonrasında da artanla şuradan cila çözeltisi alınabilir. Yani değil mi? Zaten 500 falan kalıyor. Ya burada önemli olan şey aslında ittifakın öncelikle kazanması. Daha sonra sizin o maksimum puanı elde etmeniz. Çünkü ittifak birinci olursa çok daha yüksek mağaza parası alıyorsunuz ve güzel ateş kristali alıyorsunuz. Umarım herkes için güzel bir kanyon savaşı geçer. Şimdi öncelikle tekrar etkinliğe gelelim. Öncelikle sözü sana bırakayım. Ben aralarda çok şey yapmadan birkaç fikrimi söyleyeyim. Çünkü sen daha tecrübelisin. Senin fikirlerin daha önemli şu an. Tamamdır. O zaman şöyle anlatayım ben de. Ee, Harita üzerinden anlatmaya çalışayım. Tabii ben de birkaç gelen soru vardı. Ben de arkadaşların sorduğu soruları ve kendi merak ettiğim soruları da soracağım. Öncelikle şundan ben bahsedeyim. Hemen ekranda bu görüntümüzde varken. Kanyon çarpışması 4 aşamaya ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi hazırlık aşaması. Buz ateşi madeni gibi düşünün. 3 dakika bir hazırlık aşamamız var. İkincisi ele geçir ve fethet. 17 dakika sürüyor. Üçüncüsü kale işgali 20 dakika. Dördüncüsü de istihdama hücum 20 dakika sürüyor. Doğru mu söyledim? Doğru. Aynen. Evet. Üyeler savaş alanına girdikten sonra da ittifaktan ayrılamazlar. Böyle bir bilgi de aklınızın bir köşesine kalsın arkadaşlar. Tekrardan sendeyim. Toplamda bir de 1 saat sürüyor Evet, savaş. etkinliğimiz bir saat sürüyor ve toplam 3 ittifak katılıyor. 3 ittifak da farklı eyaletlerden geliyor, değil mi? Evet, doğru.
Tamamdır. Sendeyim tekrardan. Şimdi başlangıç noktası yani 3 ittifakta birincisi burası. Tamam. Sonrasında ikincisi sağ üst köşe ve üçüncüsü de sol üst köşeden ok biraz gitti. Sol üst Ses. köşeden başlıyor. Sıkıntı Yani yok. Bir şey başlangıç daha noktaları. soracağım. Çok pardon böldüm. Şeyden dolayı. Etkinlik başlamadan önce kahraman mı şey yapıyoruz? Asker mi yerleştiriyoruz Hı. bir yere? Ya Belirliyoruz ya da. öncesinde Evet. evet yani 3 tane birlik seçmen gerekiyor. 3 3 tane tane dizilim birlikle yapıyoruz başlıyorsun değil mi? oyuna. Ve Asker sayımız öncesinde sınırsız herhalde. 300 bine sabit oluyordu. doğru. Doğru. Aynen. Yani kahraman gücü önemli bu noktada. Değil Ve mi? aynı Tamamen bizim zamanda buff şef basmak. donanımı ve kahraman güçlerimiz. Buff basmak Hı da hı. önemli. Evet. Hı hı. Ve öncesinde de buff basarsanız eğer bu hayvan güçlendirmesi olur. Elinizdeki elmasa bağlı olarak da kendiniz nasıl bir buff kullanacağınızı seçebilirsiniz tabii ki. Evet. Ama Şey önemli diyeceğim. olan nokta bu savaşa katıldığınızda o buffların aktif şekilde olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani kayıt aşamasında basmanızın bir önemi yok. Senden şey rica edeceğim. Şu an görüntü biraz blurlaştı. İnternetle alakalı bir sıkıntı olabilir ya da şey. Şu an düzeldi. Tamam. Evet. Tamamdır. Şu an artık sendeyim. Ben yine aklıma geldikçe seni bölüp sorular soracağım. Tamamen arkadaşlarımın sorduğu soruları soruyorum. Kusura bakma o yüzden. Çok yok tabii ki. Şimdi öncelikle yani alınması gereken ve önemli kaleler burada altlarında da yazan puanlara göre şurada şimdi siyahla işaretleyeceğim noktaları kesinlikle almanız ve elde tutmanız gerekiyor. En azından kendi bölgeniz için. Şu anda ben aşağıdan başlamış şekilde gösteriyorum. Evet, biz ekrana yakın olan tarafta başlarsak diye söylüyorsun değil mi? Evet evet. Başlangıç Yani yerimiz nereydi? Orayı tekrar işaretleyebilir misin peki? başlangıç yeri en alt. Tamam, güzel. Biraz da Yani oraya yakınlaştırırsan arkadaşlar daha rahat görür. tamamdır. Bir dakika işaretledim. Şurası. Yani I1 yazan yer bizim başlangıç noktamız. Tamam. Peki o işaretlediğin yerlerin önemi ne? Önemi yani buradaki yerler size daha fazla puan kazandıracak. Diğer yerleri görürseniz zaten 60 puan kazandırıyor ama diğer şu an işaretlediğim noktalar 180 puan kazandırıyor. Tamam, çok güzel. Bir şey daha soracağım daha temel bir şey olduğu için. Yakıt olayından bahsediyorlar. Dikkatli kullanım falan. Oyuna başladığımızda kişisel bir yakıtımız mı var yoksa tüm ittifak yakıtımız mı var? Bunu nasıl kullanıyoruz? Hareket ettiğimizde kaç yakıt gidiyor? Bu tarz bilgilere sahipsen bize verir misin? Toplamda 300 bin adet yakıt oluyor. Yani bunu toplu şekilde kullanıyorsunuz. Her hareket 2000 yakıt tüketiyor. Evet. Ve bunu optimum şekilde kullanmak gerekiyor aslına bakarsan. Ve öncelikle şunu söyleyebilirim. Hatta şunları şimdi sileyim anlattığıma göre şu Evet. kısmı. Bir dakika. Şey, Mesela bu 300 binle başlıyor. Direkt artmaya başlıyor zaten zaman geçtikçe ve kullandıkça da bir yandan azalıyor ya anladığım kadarıyla. maksimumdan başlıyor. 300 binde hatırladığım kadarıyla başlıyordu. Evet. Ondan sonrasında yakıt kullandıkça doğal olarak azalıyor. Ama yerleri ele geçirdikçe de bu miktar artıyor tabii ki. Şimdi ya ya da en başta bazı arkadaşlarımızın yaptığı hata şu olacak. Hepsine bir anda tek yerden gönderme yapılabilir. Ama bunu sakın yapmayın açıkçası. Yani hepsini mesela sağ köşeden göndermeyin. Benim tavsiyem şu olacak. Ya hani işte 3 marjı ortadan sağ ve soldan gönderebilirsiniz. Ya da bunu iki gruba ayırıp bir tanesini saldırı olacak şekilde atıyorum soldan ya da sağdan. İki tanesini de savunma yapacak şekilde ortadan gönderebilirsiniz. Evet, Ben bu onu şekilde ilerlemiştim. tamam. İlerleme kısmına girmeden önce şeyi sormak istiyorum. Hiç bilmediğimiz için çok temel sorular soruyorum sana bu arada. Bu oyundaki bizim amacımız ve hedefimiz ne? Hedef şu olacak. Şu ortada gördüğünüz kaleyi ele geçirmek hedef. Tamam. Ve bu kale açılmadan önce sizin yapmanız gereken bir kendi alanınızdaki yeri savunmak zorundasınız. Evet, Yani sınır amaç yerlerini önce tutmamızı istiyorsun yani kendi bizden. sınır yerlerinizi tutmanız gerekiyor. Aynen öyle. Güzel. Sonrasında yani sınır yerlerine savunmacılarınızı yerleştireceksiniz. Sonrasında atak tironuzla atıyorum sağ köşeden saldırıyorsunuz. Sağdan F9 noktasını alabilirsiniz. Burada. Şöyle.
F9'a gidebilirsiniz. Daha Ha, doğrusu şehirler arası I18'den geçiş var yani. evet, balonla T18'den. uçuyor. Evet. Aynı zamanda I-27'den F-28'e gidilebiliyor ve I-31'den F-30'a gidilebiliyor. Bu sağ taraf içindi. Yine sol taraf içinde I-19'dan S-18'e, I-28'den S-27'ye ve I-30'dan S-31'e gidilebiliyor. Güzel. Şimdi o zaman ben şu Cepheyi ana biliyorum. kadar anladığım şeyi söyleyeyim. Sınırlarımızı korumalı mıyız? Peki karşı tarafa geçip onların yerlerini almalı mıyız? Hemen agresif bir şekilde oynayıp. Ya hemen agresif şekilde oynamanıza gerek yok açıkçası. Ya Öncelikle öncelikle savunma kendi yapalım savunmanızı diyorsun. kurmanız gerekiyor. Evet. Aynen öyle. O zaman Sonrasında anladığım eğer kadarıyla da kendinizi evet. savunabiliyorsunuz, sonrasında atakla beraber karşı ittifakın yerlerini almaya çalışacaksınız. O zaman anladığım kadarıyla da oyunun orta şu şey kale açılana kadar o kaçıncı dakikada açılıyordu? Şu tam Onu ortadaki ana tam kale. hatırlamıyorum açıkçası ya. Belki notlarda yazıyor olabilir. Ben onu E, kontrol ederim. Eğer bulursam notlarımda söylerim. Şey söyleyeceğim. O zaman bizim için en önemli iki yer kesinlikle şu I-30 ile I-31. Oyunun en önemli evet, aşamalarında. evet, kesinlikle. Ve şurada gördüğünüz, bakın yani şuralar göstermiştim 180 puan, 180 puan ama şuradaki kale 600 puan ve enerji üretiyorsunuz. Yani buraları da bırakmamanız gerekiyor aslına bakarsanız. Ya Evet. genelde burada yani ortaya odaklanıp bu taraflar gözden kaçabiliyor. Bu arada İkinci söyleyeceğim. evet sen bu şey bilgisi vereceğim. Konuşlandırma kapasitesi basmayın bu etkinlik için. Zaten herkesin 300 bin askeri var. Bir tüyo daha vereceğim. Etkinlik kurallarında şey diyor. Savaştan ayrılırsanız 12 dakikalık bir bekleme süresi oluşur diyor. Aynı dökümhane savaşına girip askerlerimizi kaybedip çıktığımızda 12 dakika sonra girdiğimizde hepsi tekrar diriliyordu ya. Bu etkinlikte de belki öyle bir şey olabilir. Ama denemedim, emin değilim. Ama etkinlik kuralları birebir dökümhane savaşınınkiyle aynı. Şunu sorayım temel olarak. Diyelim ki bir birliğimiz var. En güçlü birliğimiz. 300 bin asker ve ana 3 kahramanımız. Girdik, savaştık, öldü. O askerlerimiz ne kadar süreyle diriliyor? Asker hızlandırması basabiliyor muyuz? Bunlar revire mi gidiyor? Bunlar e, ana üstümüzden doğuyor. Yani I1 noktasından tekrar 1 dakika içinde doğuyor. Ama eğer yeterli yakıtınız varsa bunu tekrar anında diriltebiliyorsunuz. Ne Ya kadar buradaki sürede amaç doluyor dedin? aslında Çok pardon. 1 dakika. 1 dakika içinde diriliyorlar mı tekrar? Evet, tekrar diriliyor. Geri sayıma başlıyor. O zaman çıkıp girmeye gerek yok 12 dakika beklemeye. Yok yok, Dökümhanede kesinlikle. Yani evet. sakın çıkmayın hatta. Evet ya Hiç dökümhanede çıkmanıza öyle bir gerek şey yok. yapıyorduk. Madem 1 dakika sonra şey oluyorsa hiç gerek yok dediğin gibi. Ya yani bu savaşta en dikkat edilmesi nokta zaten yakıt kullanımı ve bunu optimize edebilmek için şöyle bir strateji izlemeniz gerekiyor. Diyelim siz I-18'e gittiniz ve sonrasında burayı aldınız. Evet. F-19'a hareket etmeden önce burada durup siz birliklerinizin gücünü arttırabiliyorsunuz. Yani yakıtla birliğinin gücünü arttırıp sonradan hareket edebilirsin. Yani boşu boşuna ölmene gerek yok. Nasıl gücü artıyor Öldüğünüz yakıtla? tekrar nasıl diyeyim, orada bir sekme oluyor. Evet. Kahramanlarını seçiyorsun. Orada iyileştirme tuşu var. Atıyorum 24 bin yakıta bunları iyileştirebiliyorsun. Eğer %40 seviyesine düşmüşse mesela asker Evet. yani birliklerin. Anladım. Asker sayısı çünkü azalacak bir yerlere gidene kadar. Oraya geçtiğinizde tekrar onları fullleyin, güçlendirin. Ondan sonra Sonrasında tekrar ilerleyin saldırı. diyorsun. Evet, çok Evet. mantıklı. Ve aynı zamanda şöyle bir mevzu var. Diyelim siz I-18 noktasına geldiniz. Eğer geri hareket ederseniz hem enerji harcamış olacaksınız hem de aynı zamanda geri hareket ettiğiniz için belli bir miktarda birlik gücü kaybetmiş olacaksınız. Ya, onu bilmiyordum. Güzel bilgi. Böyle Neden? bir istisna da var. Yani Ge- siz I-8'den I-12'ye gittiniz. I-8'e geri dönmek isterseniz birlik gücünüz düşecek ve boşa yakıt harcamış olacaksınız. Ama I-12'den I-18'e giderken sadece belli bir miktar yakıt harcamış olacaksınız. Peki bir şey daha duymuştum. O doğru mu? Onu sana sormak istiyorum. Mesela I-18'e gittim ve oradaki birlikleri yendim. Oradaki birlikler bana mı katılıyor? Yoksa onların için temizlemiş mi oluyorum? Yok, o birlikleri yendikten sonra belli bir süre kaldıktan sonra o birlikler sana katılmış oluyor ve
atıyorum karşıdaki ittifak gelip o Evet. kaleyi almak isterse eğer önce o Onlar benim için. birlikleri yenmek zorunda olur Daha ve sonra bu karşısına ben sürede çıkıyorum. Hı. aynen bu sürede sen zaman kazanmış olursun ve asker gönderebilirsin orayı savunmak için. Anladım. O zaman benim şu ana kadar konuştuklarımızdan anladığım yakıta çok dikkat edeceğiz. Mesela 3 tane yanlışım varsa kesinlikle durdur ve düzelt beni. Arkadaşlara yanlış bilgi vermeyelim. Bu arada cumartesi günü de ben bunu zaten direkt savaşı da çekip atacağım. Şu an sadece savaştan önce herkesin temel bilgilere sahip olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Tekrardan sana da teşekkür ederim. Şu şekilde 3 tane alana ayrılmak çok saçma o zaman. Farklı farklı alanlara. Dediğin gibi bir önden bir harita çizmemiz gerekiyor. Özellikle de ittifaktaki arkadaşlarımızla birlikte bir plan yapmamız gerekiyor. Gerekirse sağ sol ön arka diye ya da şey diye herkese bilgi verilecek ve herkesin bir görevi olacak güce göre. Doğru. Oraya doğru bir strateji ve plan kurup o yönde ilerleyeceğiz. Çünkü çok başıbozuk davranırsak muhtemelen curcuna olacakmış gibi geliyor bana bu etkinlikte. O yüzden de bir hedefimiz olacak. Mesela oyun başladığı anda ben I-31'e ya da I-30'a ulaşmak istiyorum ya da I-29'a ulaşmak istiyorum diyeceksin ve askerlerini o yöne doğru götüreceksin. Çünkü anladığım kadarıyla diyelim ki I-18'e gittik en sağ taraftaki. Hı hı. Şeyde gösterebilirsen çizersen. O I-18'e gittikten sonra tekrar haritanın diğer köşesindeki başka bir yere gitmek çok fazla yakıta mal olacağı Çok için fazla yakıt. Evet. o yüzden en başında bir planımız programımız olması gerekiyor. Rastgele 3 koldan ya da şeyden saldırmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle ve o yüzden atıyorum siz buraya gittiniz. S12'ye gittiniz. Evet. Tekrar S17'yi almaya çalışırsanız ve orada ölürseniz en başa döneceksiniz ve tekrar oraya gitmek için çok fazla yakıt olacak. O yüzden Direkt bizi sizin başlangıç beklemeniz yerimize mi atıyor bize? evet başlangıç yerine atıyor öldüğünüzde. Tamam. Yani siz buraya gitmeden önce mutlaka canınızı doldurmanız gerekiyor. Eğer düşük seviyelere indiyse. Hatta eğer başka bir birlik buraya geliyorsa geri çekilirsiniz. Burada zaten sizin muhafızlarınız olacak. Onlarla savaşırken siz geri çekilip cam basıp tekrar gidebilirsiniz. Böyle çok fazla tasarruf yapmış olursunuz. Bir şey daha soracağım. Biraz büyütür müsün haritayı çok az? Tabii ki şöyle sildim. Yok biraz daha. Evet. Mesela şöyle biz I-14'teyiz. Pardon. Evet 14'teyiz. Hemen başlangıcın yerindeyiz. Ee, I-4 mü? Pardon. Evet I-4'teyiz biz diyelim. Şurası. I-8'i almadan I-12'ye geçemiyoruz değil mi? Her şey bağlantılı. Geçemezsiniz. Her seferinde e, yani bitişik olması gerekiyor o alanlar. Bitişik Anladım. alanlara geçebilirsiniz. Bu eski oyunlardaki şeye benziyor. Dünya haritası avına benziyor. Bölge bölge fethederek gitmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Anladım. Her bölge O birbiriyle bağlantılı olduğu için bağlı yerleri ala ala ilerlememiz gerekiyor. Evet, kesinlikle o şekilde olması gerekiyor. Yani siz Tamamdır. kesinlikle atıyorum I-12'yi aldınız, buradan F-19'a atlayamazsınız. Yani önce I-18'i alacaksınız, sonradan atlayabilirsiniz. Şey olayı vardı bir de. Ne atama? Kaptan atama mı? Bir şey vardı. O daha fazla Ee, yakıt alıyordu sanki. ismini unuttum ben de. Koruyucu, Evet, koruyucu, koruyucu koruyucu. atama. Evet. Onda da şöyle, R4'ler belli bir koruyucu. Yani aslına bakarsanız en güçlü adamlarını seçiyor ve bu insanlar daha fazla yakıt kullanabiliyor. Zaten oyun stratejisine göre mantıken güçsüz adamların daha az kaynak kullanarak ilerlemesi lazım ama bunu klanınızda sağlayabilir misiniz bilemiyorum. Yani Anladım. aslında yakıtı daha güçlü olan insanların tüketmesi çok daha mantıklı olur. Anladım. Ben genel olarak anladım. Çok soracağım bir şey de kalmadı. Bu saatten sonra tamamen sendeyim. İnsanlara o maksimum puanı almaları için ne öneriyorsun? Savaşı kazanmaları için ne öneriyorsun? Ve sen bu savaşı oynarken nasıl bir strateji kullanıp belirledin? Ya da belirleyip Şimdi şöyle, kullandın? Onları sana sorayım. Ben seni dinleyip şu an seni dinliyorum. şimdi, üretim yerleri zaten yazıyor altlarında. Atıyorum siz ya burada kalırsanız ve içeride bulunursanız o süre zarfında daha fazla puan elde etmiş olursunuz. Ama e, önemli nokta da tabii ki yani öncelik klanın kazanması ki daha fazla ödül alabilsin. Yani kişisel bazda kazandığın ödül biraz daha minimumda kalmış oluyor. Yani klandan gelen gelir çok daha fazla. O yüzden amaç burayı almak. Şimdi diyelim siz burayı alamıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor. Ama şöyle bir strateji izleyebilirsiniz. Siz buradan eğer I-30'dan
S-31'e hareket ederseniz ee, diğer klan da öncelikle askerlerini buraya yolluyor. Sonrasında buradan ana üsse geçmiş oluyor. Yani ana üssü besliyorlar aslında. Amaç ana üsse gidiş yolunu engellemek. Birinci nokta. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Burayı aldınız diyelim. Şurayı aldınız ama aynı zamanda S-30'dan da gönderebilirler. O yüzden hedef aslında adamın gönderdiği yer, yani S-29'u durdurmak. Anladım. Kilit noktayı kesiyoruz ki Kilit oralara yollayamasınlar. yani adam buraya çok fazla asker göndermiş, ana noktaya 100 yazan yere çok fazla asker göndermiş. Burayı besliyor ve sen burayı yenemiyorsun. Öncelikle yapman gereken şey S-29'u durdurup adamın asker göndermesini sağlayamamak. Sonrasında asker gönderemeyeceği için burada yardım olmayacak ve sen asker göndererek orta noktayı ele geçirebilirsin. Anladım. Gayet iyi. Şey soracağım. Bir şey daha sormak istiyorum. Diyelim ki karşı tarafın balinaları çok daha güçlü ve o savaşta birinci olamayacağımızı anladık. O saatten sonra ben tüm oyunculara şey söylüyorum. Onu anladığınız noktada bireysel oynayın ve bireysel puan kasmaya çalışın. Mesela Dökümhane Savaşı'nda kazanamayacağımızı anladığımız anda gidip rakip oyunculara saldırı atıp kendi askerlerimizi ve onların askerlerini öldürüp direkt maksimum puanı alıyoruz ki yüksek ödül alalım. Burada öyle bir şey var mı? Yani oyunculara tavsiye edebileceğin direkt ya mesela o bölgede I-29'da durunca bize puan verecek durduğumuz sürece. Evet, Ama ya o mesela zaman rakibin defansa askerini çekilebilirsiniz. rakibin I-24'e. askerlerini kesince de yine bize Dökümhane gibi daha mı fazla puan veriyor? O konuda bir bilgiye sahip misin? Ya benim bildiğim kadarıyla açıkçası içeride durduğun miktara göre e, puan geliyor. Rakip askerleri kesince bir puan alamıyor muyuz? Ya o konuyu tam olarak bilmiyorum. Tamamdır. Açıkçası o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yanlış Sıkıntı yok bu yönlendirmek gibi arada. olmasın. Yok daha iyi. Emin olduğumuz şeyleri konuşursak daha iyi olur kesinlikle. Yanlış bilgi vermeyelim arkadaşlara. Sendeyim tekrar. Dediğim gibi bu şekilde. Yani başka soru varsa da Genel tekrar olarak cevaplamak isterim. tüm soruları sordum zaten aslında. Benim kafama çok yattı. Neredeyse oynamış kadar oldum. Umarım arkadaşlara da faydası olmuştur. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Zaten dediğim gibi aktif şu an bir etkinliği oynamıyoruz ama harita üstünde detaylı bir şekilde göstermeye çalıştık. Ee, Ya videoyu izlerlerse ben çoğu kişiye faydası olacağını düşünüyorum. Umarım herkes etkinlikte maksimum ödülleri alır ve ittifakları kazanır ve bu sayede de güçlenmiş olurlar. Sonra bir söz bırakayım. Ondan sonra da ben veda edeyim arkadaşlara. E, Beni Za- davet ettiğin için çok teşekkürler öncelikle videoya. E, Dinleyip de faydalananlara da başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Atay'a herkesin içinde buradan çok teşekkür ederim. Eyalet 65'te oynuyor ve tecrübeli bir oyuncu. Ya, oyun tarzını çok beğeniyorum. Bu videoda da bize geldiği yardımcı oldu sağ olsun. Saat gece şu an 1:30 bu videoyu çekiyoruz. Bu saatte kırmadı bizi geldi. Onun tüm seyircilerimizin adına sana teşekkür ediyorum buradan. Videoyu Rica eğer ederim. beğenip yararlı buluyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip yorum atın. Eğer kanala da abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda tekrar görüşmek üzere.